Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaklı börek hazırladım. Yapımı çok farklı, o kadar da kolay. Herkes bu tarifle ıspanaklı börek hazırlayabilir. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tabağımızın içerisine 2,5 su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediyorum ve yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. O miktar herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak bir hamur olmayacaktır. Orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Aşırı sert yapmıyorum arkadaşlar. Orta sertlikte bir hamur elde edelim lütfen. Hamuru çok güzel bir şekilde pürüzsüz kıvam alana dek yoğurdum. Sonrasında sizler için bir kıvamını göstereyim. Bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumu silindir haline getiriyorum. Sonrasında 2 parçayı keserek silindir haline getiriyorum aynı şekilde ve toplamda hamurumu 16 eşit parçaya kesiyorum. Merak etmeyin, bunların hepsini tek tek yufka haline getirmeyeceğiz. Çok farklı bir yöntemle hazırladım arkadaşlar. Eminim ki sizler de bu şekilde ıspanaklı böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Hepsini güzel bir şekilde beze yapıyorum. Beze yaptıktan sonra tabağımın içerisine alıyorum. Ve sonrasında bir 5 dakika bekletiyorum. Bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü bekleyen hamur her zaman esner ve güzel bir şekilde yoğurmadan açılır. Şimdi bolca tezgahımın üzerine un serptim. Sonrasında bir merdane yardımıyla gördüğünüz şekilde minik olacak şekilde açıyorum ve kenara alıyorum. Sadece 10-15 santimlik açıyorum. Çok fazla açmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Zaten bu aşama çok kolaydır. Zamanınızı bile almayacaktır. Hepsini aynı bu şekilde açıyorum hızlı bir şekilde. Ve o arada 150 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve yağ karışımı bir kenara alıyorum. Açtığım bezelerden alıyorum bir tanesini ve yağlıyorum. Yağladıktan sonra üzerine diğer bezemi ilave ediyorum. Hepsini aynı bu şekilde ikişer grup haline getirdim ve toplamda 8 tane beze, açılmış beze elde ediyorum. Hepsini tepsimin içerisine alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Tabii üzerlerini kapatarak. Biz de o arada iç harcını hazırlayalım. Yarım kilo ıspanak kullandım. Üzerine 2 orta boy güzel bir şekilde kavurdum. Soğanı ilave ettim ve baharatlarını ilave ediyorum. Bu arada önemli püf noktası arkadaşlar. Soğanı ilave ederken lütfen ocaktan alıp direkt üzerine ilave edelim. Böylece ıspanaklarımız hemen böyle bu kıvama gelecektir. Yani sert bir harcımız olmayacaktır. Artık ıspanaklı iç harcımız hazır. Bezelerimiz de güzel bir şekilde dinlendi. Hemen bir su bardağın üzerine 2 yemek kaşığı kadar nişasta ilavesi yapıyorum. Ve hamurlarımı onunla açıyorum. Gayet pratik bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde gözünüz korkmasın. Bir oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Aynı bu tarifte hatırlarsınız arkadaşlar. Sizlere katmer tarifi de hazırlamıştım. Ama katmer tarifim tamamıyla oklavasız merdanesiz açmıştım. Ve bezelerimizin ara katlarını bu şekilde yağladığımız için gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. Elimizden zaten akıp gidiyor. Zaten 8 tane yufka açmak oldukça kolay arkadaşlar. Ve zaten yufkayı açmak gerçekten 1 dakikamızı bile almıyor. Ben bütün yufkalarımı öncelikle açtım. Hepsini bir kenara alıyorum bir sofra bezi örtüsüne. Sonrasında böreğimi hazırlıyorum.
Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yufkamı açabildiğim kadar açtım ve gerçekten incecik oldu gördüğünüz gibi. Tepsimi 40 santimlik kullandım. Şimdi hemen ilk katını gördüğünüz şekilde tepsime yerleştiriyorum. Ve fazla kalan yerleri kesiyorum. Onu da ara katlarına kullanıyorum. Her katlama aşamasında mutlaka yağlama yapıyorum. Hemen diğer yufkamı da üzerine getiriyorum ve fazla kalan yerleri kesiyorum. Aynı şekilde kestikten sonra ara katlarını aynı şekilde yağlıyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden teker teker teşekkür ediyorum. Geri kalan böyle yan kısımlarını gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde yağlıyorum. 4 tane yufkamı üst üste getirdim arkadaşlar. Sonrasında iç harcımı ilave ediyorum. Bu tarifi şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz ıspanaklı börek yerine patatesli veya kıymalısını da hazırlayabilirsiniz. İç harcımı ilave ettikten sonra diğer kalan 4 bezemi de aynı şekilde yerleştiriyorum. Ve kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Sonrasında değerlendiriyorum. Bu arada arkadaşlar videomuz biraz uzun oldu biliyorum ama gerçekten bu aşamaları detaylı bir şekilde göstermek zorundayım. Hani denemek isterseniz sizler için daha kolay olsun ve detaylı bir şekilde olsun ki malzemelerinize yazık olmasın. Mutlaka ara katlarını güzel bir şekilde yağlayalım arkadaşlar. Bu arada eğer tereyağı kullanmak istemezseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz arkadaşlar. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma ulaşabilirsiniz. Ve böreğimizin son katında yerleştiriyorum. Sonrasında yan kısımlarından alt kısma doğru gördüğünüz şekilde bir bıçak yardımıyla yapıyorum. Gerçekten yufkalarımız incecik zar gibi oldu. Eğer çok fazla yufka açamıyorsanız böyle tepsinin içerisine koyup çekiştirebilirsiniz de arkadaşlar. Hiç sorun olmayacaktır. Yırtılsa bile hiç sorun olmaz. Bakın gördüğünüz şekilde alt kısmına yerleştiriyorum. Ve tekrardan bıçak yardımıyla yan kısımlarını düzeltiyorum. Artık böreğimiz hazır. Böreğimizin şeklini veriyorum keserek. Dilerseniz kesmeyebilirsiniz de bu şekilde de fırına atabilirsiniz. Tabi yumurtasını sürerek. Ama biraz ıspanaklı böreğimiz farklı olsun istedim. Böreğimizi dilimledikten sonra üzerine bir tane yumurta sarısı ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Süslemek için susam ve çörek otu kullanıyorum. Sade de bırakabilirsiniz. Zaten şekli böyle de çok güzel. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 40 dakikanız alacaktır arkadaşlar. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Çünkü fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizlere çıtırtısını dinlettim arkadaşlar. Gerçekten dışı çıtır çıtır, içi ise tel tel ayrılan bir ıspanaklı börek ortaya çıktı. Mutlaka sizlerin de bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra hiç pişman olmayacaksınız. Umarım ıspanaklı börek tarifini beğenmişsinizdir ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Mutlaka bu börek tarifiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.